Bizleri Müslüman olarak yaratan, yaşatan, huzur veren, sağlık veren, afiyet veren, sayısız ve sınırsız nice nimetleri ayaklarımızın altına seren yüce yaratıcımız Allah Azze ve Celle Hazretlerine sonsuz ve sayısız hamd senalar olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kainatın sevgilisi, eşrefi mahlukat, server-i serberend, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız ve sınırsız salatü selamlar olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Güzel kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. İçerisine saat-ül icabenin gizlenmiş olduğu Cuma gününüz hayırlara vesile olsun. Rabbimiz sizleri de, bizleri de, dinleyenlerimizi de en güzel bir şekilde müstefit eylesin inşallah. Efendim, bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk haftasını bitiriyoruz. Nisan ayındayız, 8. günündeyiz. 2022 yılının Ramazan-ı Şerif'ini idrak ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve sayısız şükürler olsun. Rabbimiz bizleri bu aydan en güzel bir şekilde istifade etmiş ve bayrama da gerçek bayramlara kavuşurcasına kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin güzel kardeşlerim. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta bir konu açmıştık. Nasıl bir Ramazan geçirelim? Öyle bir Ramazan olsun ki hayatımızın unutulmayan Ramazan-ı Şerifini yaşamış olalım diye bir başlık açtık ve nasıl bir Ramazan geçirmemiz gerektiğini maddeler halinde tahlil etmeye gayret ediyorduk. Kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ferman buyuruyorlar ki kim bu ayda bir hayır işlerse, yani nafile bir ibadet yaparsa sevap kazanmak için bu yaptığı hayır işi, ibadeti diğer zamanlarda yapmış olduğu farz ibadetler gibi değer kazanır, kıymet kazanır buyuruyor. Ve yine hadisin devamı, kim ki bu ayda bir farzı eda ederse, bir farz olan ibadeti yerine getirir, yaparsa, o da başka aylarda yapmış olduğu 70 farzı eda etmiş gibi karşılık görür. Yani 1'e 70 verilir. Güzel kardeşlerim, mekanlar nasıl kıymetliyse, şöyle ki malumunuz üzere Kabe-i Muazzama bizim kıblegahımız, kıblemiz. Allah orayı görmeden o mekanlarda harem sınırları içerisinde secdeye yatmadan hiçbirinizin ruhunu almasın. O lezzeti yaşamadan, o maneviyatı solumadan hiçbirinizin ruhunu kabzeylemesin. Canı gönülden yapıyorum bu duayı. Çünkü görmeniz lazım. Orayı görmeden ölen, Kabe-i Muazzama'nın o atlas ipekten yapılmış örtüsüne sarılmadan ölen, dünyadan bana göre mahrum ayrılmıştır. Ora ayrı bir bahis. İşte nasıl ki Kabe-i Muazzama mübarek ve orada kılınan
bir rekatlık namaz 100.000 rekatlık namaza bedelse mekanlarda kıymet var. Kabe'de kılınan bir rekatlık namaz başka yerde kılınan 100.000 rekata bedeldir. Orada yapılan ibadetler de bunun gibi 100.000 ile çarpılır. Ve Ravza-i Mutahhara, Medine-i Münevvera, Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şehrinde de yapılan ibadetler 1000 ile çarpılır. 1000 ile. Yani mekanlar da diğer mekanlara göre farklılıklar arz eder. Aynen zamanlarda da vardır bu farklılıklar. Mesela 24 saat içerisinde en kıymetli zaman dilimi ne zaman? Seher vakitleri. Teheccüd namazlarının kılındığı seher vakitleri 24 saat içerisinde en kıymetli zaman dilimidir. Manevi açıdan. Hafta içerisinde 7 gün, hafta içerisinde en kıymetli zaman ne zaman? Cuma günleri. Cuma'nın içerisinde en kıymetli zaman saatül icabenin, duaların kabul olunduğu zaman. Yıl içerisinde en kıymetli zaman ne zaman derseniz işte Ramazan. Ramazan içerisinde de Kadir Gecesi. Şimdi sene içerisinde en kıymetli zaman dilimini yaşıyorsunuz. Hiçbir saniyesinin bile israf edilmemesi gereken bir ayı yaşıyorsunuz. İsraf edilmemeli, araya salınmamalı, yani gafletle geçirilmemeli. Böyle bir ay içerisindeyiz. Hadis-i şeriflerde o kadar çok fazilet anlatılıyor ki aynen ayet-i kerimelerde de öyle. Başında okudum Bakara suresinin 185, 183, 184. ayetleri. Allah bize orucu ve Ramazan'ı öğretiyor. Hadislerde de öyle. İşte fazileti çok yüksek olan bir ayı yaşıyoruz. Yani bir teşbih yapmış olursak eğer, İnşallah teşbih hata olmaz. Bazı müesseseler veya profesyonel takımlar oyuncularını kampa alırlar. Veya müesseseler çalışan elemanlarını özel eğitime alırlar. Özel kampa alırlar ki verim daha da yükselsin, daha da verim artsın, eksiklikleri giderelim, fazlalıkları ilave edelim gibi bir kamp yaşarlar. Aynen sporcularda da bilirsiniz. Böyle önemli müsabakalar olduğu zaman, finaller olduğu zaman, bu tür önemli maçlar olduğu zaman sporcularını özel kampa alırlar. Niye? İşte aynen eksiğimiz ne, fazlamız ne, karşıdaki rakip takımın açık pozisyonları ne veya hangi daldan girersek biz bu karşı rakip takımları yeneriz gibi bir fikir taatisi yaparlar. Yoğun bir çalışmaya kendilerini sokarlar. Hatta evlerine bile gitmezler. Aileleriyle bile görüştürmezler. Biliyorsunuz bunları. Ben size spor şeysi verecek değilim ama buradan şuraya geliyorum işte. Ramazan'da Müslümanın kampa alındığı günler olmalı. Karşımızda bir düşmanımız var. Bizi çok iyi tanıyor. Bizi nereden vuracağını çok iyi biliyor. Ayağımızı nasıl kaydıracağını çok iyi bilen bir düşman var. Aleyhillâne. Lanet onun üzerine olsun. Şeytan. Ona karşı mücadelemizi nasıl artırabiliriz? Veya kampa alındık ya Ramazan kampına. Veya
veya bugüne kadar bize yapmış olduğu alçaklıkları nasıl giderebiliriz? Allah'a karşı işlemiş olduğumuz hatalardan, isyanlardan, terbiyesizliklerden nasıl af diler, bağış talebinde bulunur, boynumuzu büker, gözümüzü yaşlandırır ve Allah'ın huzuruna varıp onun hoşnutluğunu nasıl kazanırız diyerekten Ramazan-ı Şerif'te bütün Müslümanlar kendini kampa almalıdır. Ve bu kampta rızayı ilahiyeyi kazanabilmenin yollarını aramalıdır. 11 ayın sultanı diye bize müjdelendirilen Ramazan-ı Şerif'te rıza-i ilahiyeden bol bol istifade etmelidir. Ve kendisini Allah'tan uzaklaştıran her şeyden ele tek çekmelidir. Ki Ramazan'dan öyle istifade edebilsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ranuna Vadisi'nde bir hutbe irad eder. Ve bu hutbesinin içerisinde bizlere kıyamete kadar kulağımıza küpe olacak şu sözlerini irad eder. Ey insanlar! Ey insanlar! Ölmeden önce tövbe ediniz. Ölmeden önce tövbe ediniz. Allah'a karşı işlemiş olduğunuz hatalardan rücu ediniz, af dileyiniz, istiğfar ediniz ve fırsatınız eldeyken salih ameller işleyiniz. Fırsat eldeyken, nefes alıyorken hala, elimiz ayağımız tutarken, aklımız başımızdayken, yani buna topluca fırsat eldeyken salih ameller işleyiniz. Gizli de olsa, açıktan da olsa bol bol sadaka veriniz. Bak şimdi. Ve Allah'ı çokça zikrediniz. Böylece Rabbiniz ile aranızı düzeltiniz. Bize Peygamberimiz bir formül de öğretiyor. Mevlamız ile aramızdaki kopukluğu gidermenin anahtarını da veriyor. Allah'ımız Zülcelal ile aramızdaki zayıflayan bağı, kulluk bağını nasıl güçlendirmemiz gerektiğine dair de bizlere ipuçları veriyor. Ve ahiretimizi nasıl kazanacağımıza dair Peygamber aleyhissalatü vesselam tüyolar veriyor, formüller veriyor. Evet, ne güzel. Neymiş onlar? Ölmeden önce tövbe ediniz. Fırsatınız elinizdeyken salih ameller işleyiniz. Gizli veya açık sadaka veriniz. Hayır hasenat yapınız ve Allah'ı çokça zikrediniz. Ki böylece Allah'la, Rabbinizle aranızı düzeltiniz. Güzel kardeşlerim, işte Ramazan buna bir vesiledir. Hani 3 ayların başında da bu teşbihi sık sık yaptık. Hatırlayacağınız üzere. Dedik ki Recep ekim ayıdır, Şaban dikim ayıdır, Ramazan hasat ayıdır diyerekten bir benzetme yapmıştık. Recep'te ektiniz gücünüz yettiği kadar. Şaban'da bakımını yaptınız. İşte Ramazan hasat etme zamanı geldi. Artık ektiğimizin karşılığını biçme zamanı geldi. Ambarları doldurma mevsimi geldi. Hasat mevsimi. Şimdi
Şimdi bu hasat mevsimini gafilane geçirirseniz ürünleri dalında bırakıp çürütürsünüz. Ramazan'ı gafletle geçirirseniz yapmış olduğumuz hasadımızı yapamaz, ürünlerimiz ağacında kalır, çürür ve ektiklerimiz tarlada yok olur gider. İşte Ramazan gayret ayı, Ramazan hasat ayıdır kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan'ın faziletlerinden bahsederken bu kadar fırsat ayaklar altına serilmesine rağmen, bakın şimdi inceleyen, bu kadar fırsat ellerimize sunulmasına rağmen, bu kadar kolaylıklar ayaklarımızın altına serilmesine rağmen hala Ramazan'dan istifade edemediyse, hala günahlarından, günah yükünden kurtulamadıysa, silkilenemediyse o kullara Peygamberimiz yazıklar olsun diyor. Hatta burnu yerde sürünsün diyor. Bu kadar da peygamberi bir tehditle karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, güzel Müslümanlar, güzel Allah'ımın güzel kulları, biraz da Ramazan tefekkür ayıdır. Biraz da Ramazan'da tefekkür yapmamız lazımdır. Ne tefekkürü? Şöyle bir düşünelim. Başımızı iki elimizin arasına alıp şöyle bir düşünelim. Kardeşlerim, geçen Ramazan-ı Şerif'te aramızda olup da bu Ramazan-ı Şerif'te aramızda olmayan nice eşleriniz var, dostlarımız var, komşularımız var, ana babamız var, kardeşlerimiz var, hısım akrabamız var, konu komşumuz var, tanıdığımız var, Müslümanlar var. Değil mi? Geçen Ramazan'da aramızdalardı. Geçen Ramazan'da camidelerdi. Geçen Ramazan'da bizlerle beraberlerdi. Ama bu Ramazan yoklar. Onlar için geçen Ramazan demek ki son Ramazanmış. Demek ki onların Ramazanları geçen sene son Ramazanmış. Şimdi ellerinden fırsatları alındı ve berzah alemindeler. Yani o şansı kaybettiler. O şansı kaybettiler. Ya biz? Şimdi bizim bu Ramazan acaba kaçıncı Ramazanımız? Veya ömrümüzün geri kalan kısmında kaç Ramazanımız kaldı? Belki bu senede bizim son Ramazanımız. Belki bu senede bizim son orucumuz, son teravihimiz, son sahurumuz, son iftarımız. Evet, Süfyan-ı Sevri Hazretleri der ki, kim akşama ulaşacağını biliyorsa ayağa kalksın der cemaatine. Kimse kalkamaz. Kalkabilir mi? Akşama ulaşacağını bilen kim var içinizde? Kalksın ayağa. Yok. Peki kim ben ölüme hazırım artık diyen varsa buyursun kalksın ayağa. Bunu Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh demiş. Biz de burada tekrar ettik. Güzel kardeşlerim, ölüme hiçbirimiz hazır değiliz. Bu günler de bizim için belki son günlerdir.
Belki bugünler de bizim için son Ramazanlardır. O zaman şansımız elimizdeyken, fırsatımız elimizdeyken bu Ramazan'ı son Ramazan gibi değerlendirelim. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Son Ramazan olduğunu bilirse bir insan nasıl değerlendirir? Evet, büyükler öyle diyor zaten. Yaptığın bütün ibadetlerini son ibadetmiş gibi yap. İşte tefekkür dedik ya, Ramazan bir yönde bize tefekkürü de hatırlatır. Bugünkü orucum son orucum. Böyle tut. Şu kıldığım cuma son cumam. Böyle kıl. Şu kıldığım öğle namazı son öğlen. Böyle kıl. Bu verdiğim sadaka son sadakam. Böyle ver. Bu okşadığım yetim başı son yetim başı. Böyle okşa. Evine, ailene, yuvana girerken bu girişim son girişim, öyle gir. İşte ibadetin kalitesi de öyle artar. Sevgili kardeşlerim. Evet, tekrar soruyorum. Ne dersiniz? Bu Ramazan farklı bir Ramazan olsun. Olmaz mı? İnşallah. Sizin için de, bizim için de, Yüce Mevlamızın katında en güzel bir Ramazan yaşamayı Allah hepimize nasip eylesin. Kurtuluşumuza vesile kılsın ve bayrama gerçek bayram gibi kavuştursun inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.